Herkese merhabalar canlar. Bugün yine çok keyifli, çok güzel bir video ile karşınızdayım. Bugünkü videomuzun yine asıl temasını belirleyen siz oldunuz. Çok sık aldığım bir soru vardı. Abi videoları düzenlemek için, editlemek için hangi uygulamaları veya hangi yazılımları kullanıyorsun diye. İşte bu video tam da bu sorunun cevabı niteliğinde. Hadi hemen hızlıca videoya geçelim. Videomuza başlamadan önce canlar, her zaman yaptığım nacizane hatırlatmamı ve sizden ricamı yapıyorum. Lütfen bu ve buna benzer videoların devamının gelmesi için videoya bir beğeniniz, altına bir yorumunuz ve kanala aboneliğiniz ballı kaymak olur. Lütfen bu ricamı kırmazsanız beni çok mutlu edersiniz. Şimdi hemen videoya geçelim. Az önce de bahsettiğim gibi genelde videoların altında bu tarz yorumlar hiç eksik olmuyor. Özellikle bir kamera incelemesi yapmışsam, bir kamera denemesi yapmışsam YouTube'da başlayan bu soruların devamı Instagram'da bolca böyle uzun bir şekilde devam ediyor. Ben de o sorulara toplu bir cevap vermek için elimden geldiğince, dilim döndüğünce sizlere standart bir videomu nasıl editlediğimi, hangi aşamalardan geçtiğini kısa, hızlı, net bir şekilde anlatmak istedim. Uygulamaya geçmeden önce şöyle kısa bir konuya girizgah yapayım. Geçmişten günümüze CapCut olsun, InShot olsun, DaVinci Resolve olsun, Final Cut olsun, Premiere Pro olsun birçok uygulamayı tecrübe ettim, denedim. Hani kendimce eksikliklerini, artılarını gördüm. Ona göre bu yolda ilerlemeye devam ettim. Bugünkü videomuzun asıl konusu Premiere Pro'da nasıl videolarımı düzenliyorum. Bundan bahsedeceğim. Eğer videonun sonucu güzel çıkar ve yorumlarda da böyle bir talep gelirse DaVinci Resolve olsun, Final Cut olsun, gerekirse CapCut olsun, mobilde InShot olsun gibi uygulamalarında yine kullanımlarıyla alakalı basit, net, kısa şekilde videolar yayınlamaya çalışacağım. Haydi hemen bilgisayarın başına geçelim ve Premiere Pro'da videolarımızı yapmaya başlayalım. İlk yapacağımız işlem tabii ki de Premiere Pro'yu çalıştırmak. Ben Adobe uygulamalarını lisanslı olarak kullanıyorum çok uzun zamandan beri ve kesinlikle size de lisanslı kullanmanızı tavsiye ediyorum. Tabii ki de diyebilirsiniz ya abi hani bizim belli bir gelirimiz yok, YouTube'dan şu an para kazanmıyoruz, hani değer mi diye. Arkadaşlar kesinlikle değer. Tek bir lisansla tüm Adobe uygulamalarını kesintisiz olarak kullanabiliyorsunuz. Ayrıca bu lisansla iki farklı bilgisayara kadar da uygulamaları kullanma hakkına sahip olabiliyorsunuz. İsterseniz iki arkadaşınızla birlikte lisans ücretini bölüşerek de tüm uygulamalara kesintisiz şekilde erişebilirsiniz. Benden size nacizane tavsiye, tabii ki de dinleyip dinlememek size kalmış. Ben daha önce burada Deneme isimli bir uygulama çalıştırmıştım. İçine birkaç tane videomu atmıştım. Gördüğünüz gibi timeline'da şu an yaklaşık 4 tane videom var. Burada size bir sonraki tavsiyem ise şu sol kısımda görmüş olduğunuz birkaç tane araç çubuğumuz var. Bu araç çubuklarını mutlaka klavye kısa yollarından kullanmaya alışın. Acayip şekilde pratiklik kazandırıyor size. Tabii ki ilk seferlerde klavye kısa yollarına hakim olmayabilirsiniz fakat kullandıkça alışacaksınız. Burada size ilk göstereceğim aracım Razor Tool, yani kesme aracı, klavyeden kısa yolu C. C harfine bastığınızda videolarda istemediğiniz, sesinizin kötü geldiği, işte bocaladığınız, arada nefes alıp verdiğiniz yerleri bu araç çubuğuyla kesebilirsiniz. Bunun dışında eğer çok uzun videolarla çalışıyorsanız ve bu araç çubuğuyla kesme işlemi sizin için bir çile oluyorsa, ki ben bu bilgisayarımda değil ama diğer masaüstü bilgisayarımda AutoCAD eklentisini uzun bir süredir deniyorum. AutoCAD arada sizin belirlediğiniz şu kısımlarda sesinizin düşük olduğu, nefes alıp verdiğiniz veya sessiz kaldığınız bölümleri otomatik olarak keserek size sadece videoda konuştuğunuz yerleri getirebiliyor. Bu tarz eğitim videolarında AutoCAD eklentisi hayatınızı kurtarabiliyor. Tabii ki de vloglarda tavsiye etmem çünkü vlog videolarında birçok yerde kendimizi karşıdaki görseli çekmeye adadığımız için zaten sessiz kalıyoruz. Oraların kesilmesini istemeyiz ama eğitim videosu çekiyorsanız veya stüdyo ortamında bir şeyler anlatıyorsanız aradaki özellikle nefes alıp verdiğiniz yerleri kesmek AutoCAD eklentisiyle son derece pratik. Sanırım 15 güne kadar ücretsiz. Ondan sonra ücretli versiyonuna isterseniz geçebilirsiniz. Bence 15 günlük ücretsiz versiyonu denemenizde fayda var. Gelelim biz uzun yoldan gideceğiz bugün Razor Tool'la kesmeye. Gördüğünüz gibi timeline'da şu an ben ses paneline bir hayli uzağım. Burada zoom yapmak istiyorum. Zoom yapmanın kısa yolu MacBook üzerinde Option, Windows üzerinde de Alt tuşuna basarak farenin tekerleğini ileriye doğru ittirmek. Şu an ben MacBook üzerinden size bu etkinliği anlatıyorum. Dilim döndüğünce, aklıma geldiğince de Windows kısa yollarını aktaracağım. Parmağımı Option tuşuna bastım. Farenin tekerleğini ileriye doğru ittiriyorum. Bakın timeline'dayken timeline'a yaklaştım fakat bu yeterli değil. Siz sesiniz üzerinden, yani ses katmanı üzerinden kesme işlemleri yapacağınız için fareyi ses katmanının olduğu birinci audio 1 layer'ına götürüyorum ve yine parmağımı Option'a basıp farenin tekerleğini ileri ittirerek bu katmanı yukarıdan aşağı olabilecek şekilde
bir genişletiyorum. Daha sonrasında parmağımı MacBook'larda Command, Windows'ta ise CTRL yani kontrol tuşuna basarak farenin tekerleğini sağa sola ittirerek gördüğünüz gibi timeline üzerinde ileri geri hareket edebiliyorum ve şu an kesme işlemine başlayacağım. Gördüğünüz gibi şu aralarda ben duraksamışım. Duraksadığım yerleri bu şekilde C tuşuna basıp kesebilirim. Kestiğim yerleri daha sonrasında seçme yani selection tool'u seçip ya da klavyeden V harfine basıp tıklayıp klavyeden delete tuşu ya da silme tuşuna basarak silebilirim. Gördüğünüz gibi aralarda şu şekilde boşluklar kalıyor. O boşluğa da tıklayıp yine silme tuşuna basarak bu boşluğu da ortadan kaldırabilirim. Bu genelde Premiere kullanmaya başlayan arkadaşlarımın, ki benim de öyleydi, İlk başta kullandığımız işkenceli bir yol. Özellikle çok uzun kesme işlemlerinde sürekli olarak bir parmağınızın C'de, bir parmağınızın V'de, diğerinin backspace'de olması çok sıkıcı. Bunun yerine klavye kısa yollarında küçük bir modifikasyon yaparak Ripple Delete'e kısa yol atıyoruz. Hemen geliyorum onu yapmaya. Yukarıdan hemen Premiere Pro menüsüne tıklıyorum ve burada Keyboard Shortcuts bölümüne giriyorum. Gördüğünüz gibi bakın klavye karşımıza geldi. Hangi klavye tuşuna hangi kısa yollar atanmış, hangi varyasyonları kullanmak gerekiyor detaylıca yazıyor. Bizim burada bilmemiz gereken ilk şey şu arama çubuğuna Ripple yazdığınızda zaten bakın gördüğünüz gibi Ripple Delete hemen karşımıza geliyor. Ben MacBook üzerinden şu an bu videoyu çektiğim ve anlattığım için Ripple Delete'e Option ve Space tuşlarını atadım. Siz isterseniz burada yine buraya tıklayıp bu kısa yolu kaldırıp istediğiniz elinizin alıştığı kısa yolu ekleyebilirsiniz. MacBook'larda genelde Space ile Option tuşu birbirine yakın olduğu için ve ben harici bir klavye kullandığım için bu klavyede ikisi yan yana. Hemen hani kısa yoldan parmağımı çok yormadan, elimi çok yormadan basmak amacıyla Option ve Space tuşlarını atadım. Gelin şimdi bu ne işe yarıyor hep birlikte bakalım. C tuşuna bastım. Razor tool'umu seçtim ve hızlıca aralardaki kesmek istediğim, atmak istediğim bölümleri farenin sol düğmesiyle tıklayarak kesikler atıyorum. Atadıktan sonra yapmam gereken tek şey şu. V'ye bastım. Yani Selection Tool'a geçtim. Silinecek olan yerlere tıklıyorum ve parmağımla Option'la Space tuşuna birlikte basıyorum. Bakın Option'la Space'e birlikte bastığımda o bölümü hem siliyor hem de ondan arta kalan boşluk bölümünü silip en sağda olan çalışma dosyamı sol tarafa doğru kaydıra kaydıra birbiriyle birleştiriyor. Bu gerçekten uzun soluklu işlerde hayat kurtaracak bir kısa yol. Bakın yine hızlı yoldan gidiyorum. Parmağımı Command'a bastım. Şu an C kısa yolundayım. Hemen Razor Tool'la kesmem gereken yerleri yani nefes aldığım yerleri kesiyorum. Yanlış yaptığım, hata yaptığım yerleri de kesiyorum. Tabii ki siz bunları yaparken arada bir kulaklıkla dinlemenizde fayda var. Çünkü bazı yerlerde bazı ses dosyaları işinize yarayabilir. Hepsini silmeyin. Tekrar V harfine bastım. Tıkladım. Option boşluk yaptım. Tıkladım. Option boşluk. Tıkladım. Option boşluk. Tıkladım. Option boşluk. Bu işlemi kısa bir sürede tekrarlayarak bütün aradaki fire yerlerden kurtulabilirsiniz. Tabii ki dediğim gibi yine AutoCAD gibi birçok eklenti var. Ücretli, ücretsiz. Bunları da kullanarak yine aradaki boşlukları alabilirsiniz. Ama Ripple Delete'i mutlaka kısa yol olarak kendinize atayın. Benden size tavsiye. Burada dikkat etmeniz gereken bir diğer şey. Özellikle ürün tanıtımı yapıyorsanız yani birkaç farklı kameradan birkaç farklı videoyu bir araya getiriyorsanız ve aralarında sürekli geçişler yapacaksanız örnek vermek gerekirse kendi stüdyomda çektiğim videonun üzerine bir drone videosu ekledim ve bakın bu iki video alt alta üst üste şu an. Peki burada ben bir videonun bir bölümünü keserken diğer videonun da aynı bölümlerini kesmek istiyorsam yapacağım tek şey klavyeden C'ye basıp Razor Tool'u seçtikten sonra bir parmağımı Shift tuşuna basmak. Bakın Razor Tool'la normalde fareyle tıklama yaparken sadece tıkladığınız videonun o bölümünü kesme işlevi gösteriyor. Fakat siz iki videoda aynı anda kesikler atmak istiyorsanız bir parmağınızı Shift'e basıp Razor Tool'la kesme işlemi yaptığınızda bakın gördüğünüz gibi iki videonun da aynı alanını aynı anda kesme hakkına sahip oluyorsunuz ve bu tabii ki işlerinizi hızlandırıyor. Shift kısa yolunu Razor Tool'la kullanmak aklınızın bir kenarında bulunsun. Bunun dışında dikkat etmemiz gereken bir diğer ayar ise bildiğiniz gibi biz klavyemizdeki yukarı ve aşağı ok tuşlarıyla videoların başına ve sonuna otomatik olarak atlamalar gerçekleştirebiliyoruz. Fakat şu an görüyorsunuz benim burada mor renkli bir videom var ve klavye kısa yolları hiçbir şekilde mor videonun son tarafına atlamıyor. Yani hatta şu videoyu şöyle orta kısma alayım bakın. Klavyeden aşağı yukarı gittiğimde gördüğünüz gibi klavye aslında o videoyu yok olarak görüyor. Ben istiyorum ki her videonun başlangıç ve bitişini referans olarak alabileyim. Bunun da yolu şuradan geçiyor. Bakın şurada V1, V2, V3 diye katmanlarda bizim bölümlerimiz var. Buradan gelip videonun bulunduğu V2 ikonuna da tıklayıp burayı da aktif hale getirirseniz artık klavyeden yukarı aşağı tuşlarına bastığınızda üst katmandaki videoyu da başlangıç ve bitiş noktasını referans değeri olarak alacaktır Premiere Pro ve siz bu sayede videolar arasında daha standart bir şekilde ilerleme sağlayacaksınız. Bu da
aklınızın bir kenarında bulunsun. Şimdi size vereceğim ipucu ise birden fazla video ve ses dosyasıyla çalışırken istediğiniz bölümleri rahat bir şekilde seçebilmek. Gördüğünüz gibi şu an burada bir altyapımda müzik var. Burada kendi sesimin ve videomun olduğu bir bölüm var ve 2 adet de drone videom mevcut. Yani toplamda 3 video ve 2 ses dosyam var. Ben istiyorum ki şöyle zoom'u geri alayım ve videonun en başına gideyim. Timeline'ınızda bulunan bütün öğelerin tamamını tek seferde seçmek istiyorsanız yapmanız gereken şey klavyeden A harfine basmak ya da burada gördüğünüz gibi Track Selection Forward tool'u seçmek. Bunun özelliği şu: siz A harfine bastığınızda veya o tool'u seçtiğinizde bakın farenizin işareti sağ tarafa yönelik 2 adet ok halini alıyor. Bunun da amacı şu: siz timeline'da nereye tıklarsanız tıkladığınız yerden sonraki bütün katmanları, ses olsun, video olsun, tamamını seçiyor bakın. Siz eğer bunu geriden yaparsanız geriden, eğer siz bunu en baştaki videodan yaparsanız da timeline'daki bütün videoları seçebiliyorsunuz. Bu ne işinize yarıyor? Oldu ya, araya bir intro eklemek istediniz, araya bir video bölümü eklemek istediniz. Bu bölüme tıklayıp daha sonrasında V harfine basarak şu seçtiğiniz bölümü sağa sola kaydırıp araya istediğiniz gibi müzik, ses, resim, video ekleyebiliyorsunuz. Fakat siz istiyorsunuz ki ben A harfine basayım ama tüm videonun geri kalan öğelerini değil de sadece benim şu olduğum mavi video ve sesli bölümü veya sadece aşağıdaki ses bölümünü veya yukarıdaki videoları seçmek istiyorum. Bunu yaparken de yapmanız gereken tek şey yine Shift kısa yolunu kullanmak. Ben normalde A harfine basıyorum veya Track Selection Forward tool'u seçiyorum ve burada bakın gördüğünüz gibi çift ok var yine. Fakat parmağımı Shift tuşuna basarsam o çift ok anında tek ok işaretine dönüşüyor. Bu da şu anlama geliyor: ben eğer şuradaki video ve sesi tıklarsam sadece o video ve sesi, buradaki müziğe tıklarsam sade buradaki müziği, sade buradaki katmanı veya sade buradaki katmanı seçebiliyorum. Yani siz sadece bir katmanda olan video ve sesi seçme hakkına sahip olabiliyorsunuz. Sadece Shift tuşuna parmağınızı basılı tutarak. Bu da yine aklınızın bir kenarında bulunsun. Özellikle az sonra göstereceğim size audio ducking işlemi yaparken, yani sesimizle müziğin birbiriyle koordinasyonunu ayarlarken Shift tuşu ve A kısa yolu her zaman kullandığımız bir kısa yol olarak aklınızın kenarında kalmalı. Sıradaki kısa yolumuz Sleep Tool diye geçiyor. Kısa yolu Y harfi. Yani şurada gördüğünüz tool. Bu ne işe yarıyor? Düşünün ki sizin şurada 15-20 saniyelik bir bölüme ihtiyacınız var bu videodan ve başlangıç kısmını kestiniz. Fakat bu videonun içerisinde bu bölümü istemiyorsunuz. Bundan 5-10 saniye önceki veya 5-10 saniye sonraki bölüm daha faydalı sizin için. Burada herhangi bir geri alma işlemi yapmadan Sleep Tool'u seçip veya klavyeden kısa yol olarak Y tuşuna basıp videomuzu bu kestiğimiz dar alanda ileriye geriye kaydırarak istediğimiz bölümlere kısaca erişebiliyoruz. Yine bu da özellikle vlog videolarında sıklıkla işinize yarayacak bir tool. Aklınızın bir kenarında bulunsun. Videomu hazırladım. Kesmek istediğim tüm kısımları kestim. Videoların birbirine göre sırasını, anlatmak istediğim konuyu özellikleriyle birlikte anlattım. Yani sıralamasını yaptım. Şimdi yapacağım şey, videoma her zaman yaptığım gibi Lover Turtle'leri, yani sosyal medya ikonlarını, YouTube kanala abone ol animasyonunu vesaire eklemek. Ben bunları daha önce Premiere Pro'da ayarladım. Arka planlarını temizledim ve Move uzantılı olarak harici diskime kaydettim. Bu sayede ben istediğim anda bu Lover Turtle'lerimi tutup timeline'ımın üzerine bırakabiliyorum ve gördüğünüz gibi hiçbir arka plan temizleme işlemine maruz bırakmadan Lover Turtle'lerimi kolaylıkla sekansıma ekliyorum. Yaptığım tek şey, aralarında birkaç saniyelik boşluk bıraktım. Bu boşluklardan Razor Tool'la kesip bunları videonun başına, ortasına gelecek şekilde sadece ayarlıyorum ve videomun istediğim yerlerine ekliyorum. Şimdi dediniz ki abi tamam sende Lover Turt var ama bizim Lover Turtle'lerimiz yok. Ne yapacağız? Canlar, Lover Turtle'leri YouTube üzerinden green screen arka planlı olarak indirip basit bir şekilde ufak bir tekstle düzenleyip Premiere'de kullanabilirsiniz. Veya hali hazırda Canva kullanıyorsanız Canva üzerinden de Lover Turtle'leri çok basit bir şekilde oluşturabilirsiniz. Buraya geliyorum. Arama bölümüne Lover Turt yazıyorum. Bakın şu şekilde videolarınızın altlarında yer alacak hazır Lover Turt eklentileri var. Bunlardan beğendiğiniz bir tanesine tıklıyorsunuz. Bu şablonu özelleştir diyorsunuz. Arkadaki videoyu siliyorum çünkü benim zaten bunlar videomun üzerinde yer alacak. Arkadaki her şeyi kaldırdım. Şuradaki bölüme gelip meraklı kuş yazdım. Şu alttaki bölüme de sallıyorum ki abone ol yazdım. Hali hazırda bildiğiniz gibi bir video dosyası ve toplamda 8 saniyelik şu şekilde hazır. Fakat bunun arkasını siz beyaz renkli olarak Premiere Pro'ya atarsanız arka plan renk kaldırma işleminde biraz sıkıntı çıkabiliyor. Burada yapabileceğiniz en mantıklı şey arka plana yeşil bir dekor atamak. Hemen buradaki arka planlar bölümüne geliyorum. Şu yukarıdan renklere geliyorum ve buradan yeşil rengi seçtim. Bu video dosyasını hızlı bir şekilde indiriyorum. Bakın burada 1080p indirmenize izin veriyor. MP4 versiyonunda videomu indirmeye başladım.
Videom indi. Bakın gördüğünüz gibi Finder'da açtım. Bunu tutup sürükleyip Premiere Pro'nun üzerindeki timeline'ıma bırakıyorum. Bir arka plan müziği var. Canva'da yaptığınız herhangi bir intro ya da böyle Lover Third gibi eklentilerde mümkünse arka plan sesini kullanmayın. Çünkü arka plan sesine Canva hemen telif atıyor YouTube üzerinden. Aklınızın bir kenarında bulunsun ve arka plan sesini silmeniz gerekiyor. Gördüğünüz gibi şu an videomun arka planında bir yeşillik var. Hemen şuradan efektler bölümüne geliyorum ve buraya K yazıyorum. Ultra K diye bir efektimiz var. Bunu tutup götürüp videomun üzerine bıraktım ve videonun efekt kontrol bölümünde Ultra Key efektinin atıldığını gördüm. Burada yapmanız gereken bir şey daha kalıyor. O da Key Color bölümünde damla aracını tıklayıp videonun üzerine götürüp buradaki yeşil renge bir kere tıklamak. Bakın gördüğünüz gibi Lover Third'ümüzün artık arkasındaki yeşil rengi kaldırdık. Videonun altında hali hazırda bir Lover Third sahibi olmuş olduk. Bunlar da yine videonuza artı değer katmak için çok güzel detaylar. Şimdi başlangıçtan beri ne yaptım? Videonun kesilecek bölümlerini kestim. Sıralamasını ayarladım. Üzerine Lover Third'lerimi ekledim. Altına müziğini ekledim ve sıradan gidiyorum. Şimdi yapacağım işlem ise videolarımın arasına gerekiyorsa eğer geçiş efektleri bırakmak. Bunun için ben canlar uzun süre internetten araştırdım. Onlarca gigabaytlık dosya indirdim. İçe aktarma yaptım falan. Fakat en sonunda doğru yolu sevgili Onur Naci Öztürkler'in hazırlamış olduğu Spangram Library extension'ında buldum. Gerçekten aşırı pratik, aşırı keyifli ve kolay bir şekilde videolarınıza geçiş efektleri, başlıklar, altyazılar, bir sürü şeyler ekleyebiliyorsunuz. Uygulamanın ücretsiz versiyonu bile derya deniz. Ben hala MacBook'ta ücretsiz versiyonunu kullanıyorum. Fakat ücretli versiyonunu aldığınızda sürekli olarak güncellenen, sürekli olarak içeriği değiştirilen mükemmel bir extension'a sahip olacaksınız. Şimdi size gelin kısaca ondan bahsedeyim. Kurulumu falan zaten internette Onur Naci Öztürkler'in YouTube kanalında bol miktarda mevcut. Ben hemen Spangram Library'yi size açıyorum. Bakın burada transition efektleri, titles'lar, hali hazırda basit Lover Third'ler, tipografiler, sosyal medya ikonları falan filan bir sürü şey var. Burada benim kullandığım şeyler genelde transition efektleri. Çünkü çok güzel, çok sade ve çok temiz. Uygulaması da çok kolay. Burada en çok kullandığım efektlerden birisi benim pan. Yani soldan sağa kayma efekti. Tek yapmanız gereken şey şu iki video arasında bir efekt bırakacaksanız efekti tutup sürükleyip şu iki videonun arasında bırakmak ve gerisini Spangram Library zaten kendi kendine saniyeler içinde tamamlıyor. Sesinden geçişine her şeyi kendisi tamamladı ve size sadece bunu izlemek kalıyor. Videolara geçiş efektini ekledikten sonra bir sonraki yaptığımız işlem genelde color grade, yani hafif renklendirme. Ben çok fazla videonun renk özellikleriyle, yani Lumetri Color bölümüyle oynamayı doğru bulmuyorum. Çünkü kullandığınız monitör, düzenlemeyi yaptığınız ekran, laptop, MacBook her neyse çok fazla sizi yanıltıyor. Ben o yüzden videolarda renklendirme işlemi yaptıktan sonra mutlaka o videoyu dışa aktardığımda bir kere telefon ekranından, bir kere de televizyon ekranından yayınlamadan önce izliyorum. Çünkü size düzenlerken gelen o çok güzel, çok canlı renkler televizyon ekranında saçma sapan bir tonda görünebiliyor. Şimdi gelelim hızlıca basit bir şekilde renklendirme yapmaya. Burada yaptığım ilk şey videolarımın tamamına tek tek tıklayıp buradan Lumetri Color'a gelip de ayarlamalar yapmaktansa şu Project bölümünde bir kere sağ tıklıyorum. New Item diyorum ve buradan bir Adjustment Layer seçiyorum. Adjustment Layer kısaca aslında şöyle tanımlanabilir. Bu bir görünmez katman. Bunu siz timeline'a sürüklüyorsunuz ve altında etkilenmesini istediğiniz videoların üzerine sağdan sola doğru uzatıyorsunuz. Yani ben bu videomun tamamının bu yaptığım değişikliklerden etkilenmesini istiyorsam videomun tamamının üzerini kaplıyorum ve Adjustment Layer'a tıklıyorum. Buradan basit bir şekilde renk düzenlemelerini yapıyorum. Genelde videoma hafif bir şekilde satürasyon veriyorum. Çok abartmadan, çünkü çok fazla verirseniz mutlaka cilt tonunuzda pembelikler ve sarılıklar meydana gelmeye başlıyor. Genelde pozlamayla oynamıyorum çünkü DJI Osmo Pocket 3 ile çekimler yapıyorum. Ama siz aksiyon kameralarıyla veya düşük ışık çekimlerinde sıkıntı yaşadığınız kameralarla çekim yapıyorsanız buradan hafif miktarda exposure'ı arttırabilirsiniz. Biraz videoya kontrast veriyorum ki arkamdaki grilikler daha tatlı görünsün diye ve geliyorum Creative bölümüne. Buradan da çok az miktarda Vibrance, çok az miktarda da yine Saturation veriyorum. Çünkü bunlarla aşırı miktarda oynarsanız videonuz bakın gördüğünüz gibi bambaşka hallere gelebiliyor. Hani diyeceksin ki abi sen bu rakamları neye göre yazıyorsun? Ya ben bu ortamda, yani stüdyo ortamında bol miktarda video çektim. Artık bunlar benim otomatikleşmiş rakamlarım oldu diyebilirim. 3 aşağı 5 yukarı tabii ki de gidebilir, tolere edilebilir ama ben bu rakamları verdiğimde genelde videonun aldığı tondan renk
renkten mutlu oluyorum. Şu an bakın Adjustment Layer'a yaptım ve bunun altındaki bütün videolar bu renk düzenlemelerinden etkilendi. Şuradaki göz ikonuna tıklayıp açıp kapatan videodaki değişikliği çok rahat bir şekilde görebiliyorsunuz. Arkadaki gri renk daha doygun gözüküyor. Monitörümün renginden ve cildimin tonundan, tişörtümden fark edebilirsiniz. Renk doygunluğu daha güzel. Hatta Adjustment Layer'ı sadece renklendirmek için değil, efektler için de kullanabilirsiniz. Bakın gördüğünüz gibi ben videoyu çekerken sanırım selfie modunda döndürme efektini kullanmamışım ve bu arkadaki meraklı kuş yazısı ters kalmış. Bunu da yapmanın çok basit bir yolu var. Hemen buradan efektlere gidiyorum. Arama bölümüne horizontal yazıyorum. Bakın horizontal flip var. Şimdi bunu götürüp bütün video parçalarına tek tek atıp videoyu döndürmektense Adjustment Layer'ın üzerine götürüp bırakıyorum ve bakın onun altında kalan bütün videolarda otomatik olarak sağdan sola bir aynalama işlemi yapmış oldum. Size vereceğim sondan bir önceki tavsiyem de sesinizin tonunu ayarlamak. Siz her ne kadar mikrofonda konuşuyor da olsanız mutlaka altta bir gürültü ve dip ses ve mutlaka sesinizin tonunda farklı yerlerde yükselmeler ve alçalmalar olabiliyor. Bunu da yapmanın son derece kolay bir yolu var. Hemen size gelin göstereyim. Hemen Windows penceresine gidip Audio Track Mixer'ı açıyorsunuz. Bakın benim burada hali hazırda açık zaten. Track Mixer'a geliyorum ve şöyle penceremi genişletiyorum. Şu an benim gördüğünüz gibi konuşmam Audio 1 katmanında, yani şu Audio 1 katmanıyla işlerimi sürdüreceğim. Şuradaki küçük bir ok işareti var. O ok işaretine bastığımda yukarıda sesime çeşitli efektler atayabileceğim Audio bölümünün katmanları açılıyor. Burada ilk bölüme tıklıyorum ve ilk yaptığım işlem benim şu Amplitude ve Compression bölümünden hemen gelip bir Heart Limiter efekti atamak. Buraya 2 defa Heart Limiter'ın üzerine tıklıyorum ve bana Heart Limiter penceresi açılıyor. Burada yaptığım şey Input Boots bölümündeki şu ayarı 00 yazan bölümü fareyle üzerinden tutup sağa sola çekerek sesimin belirli yüksekliğe gelmesini sağlamak. Peki o yüksekliği neyle sağlıyorum ben? Şununla sağlıyorum. Şurada gördüğünüz gibi bir ses çubuğumuz var. Sağ ve sol hoparlörlerden gelen sesleri bana anlatıyor. Bakın şu an dinliyorum ve sesim gördüğünüz gibi şu -12 seviyesinin altında kalmış. Yapmam gereken tek şey şuradaki Input Boots bölümünü soldan sağa kaydırarak bakın sesimin yükselmesini sağlamak. Çok fazla bunu yükseltip kırmızı bölümlere getirmemeye çalışıyorum. Çünkü oralarda ses patlıyor. Genelde ben bunu 11, 10.5, 11 seviyelerinde tutarak yeterli seviyeye erişebiliyorum. Tabii ki de sizin kendi sesinizin tonuyla alakalı belki daha alt seviyelerde bunlara erişebilirsiniz. Yine Heart Limiter'ı buradan kullanmanızda fayda var. Bakın şuradaki kapatma tuşumdan efekti kapatıp sesimi dinliyorum. Bir de onu açtığımda baktığınızda sesimin seviyesinin ne kadar yükseldiğini görebiliyorsunuz. Bu ne işe yarayacak? Özellikle kimimiz bildiğiniz gibi videoları telefondan izliyoruz. Kimimiz tabletten, kimimiz bilgisayardan, kimimiz kulaklıkla. Buradaki ses barını o kırmızı seviyeye çok yaklaştırmadan, patlatmadan Heart Limiter'la ayarlarsak telefondan, kulaklıktan, tabletten, bilgisayardan herkese aslında birbirine yakın bir ses tonu sunmuş oluyoruz. Bu da videonuzun yine izlenilebilirliği hakkında karşı tarafı ikna edici olacaktır. Tabii ki bununla bitmiyor. Aynı Audio 1 katmanına Noise Reduction bölümünden denoise efekti ekliyoruz. Bu da yine alttaki dip sesleri temizliyor. Şu an tabii diyeceksin ki abi sen stüdyo ortamındasın, dip ses var, aslında var. Orada bir havalandırma makinesi çalışıyor ve tam mikrofonuma geliyor. Yani alttan böyle sürekli bir uğultulu ses var. 2 defa denoise'a tıklıyorum ve bana denoise penceresi açılıyor. Şuradaki barımı sağa sola çekerek denoise efektini arttırıp azaltıyorum. Size tavsiyem bunu böyle 15, 14, 13 seviyelerine tutmanız. Çünkü çok arttırdığınızda böyle robotik gibi cızırtılı bir şekilde konuşmaya başlıyorsunuz. Burada bu efektin ne kadar dip ses temizlediğini öğrenmek ya da dip ses temizlerken aynı anda sizin sesinizden de alıyor mu almıyor mu bunu görmek için kullanmanız gereken bir bölümde Output Noise Only bölümünü aktif etmek. Bu bölüme tıkladığınızda sadece dip sesten kestiği sesleri size dinletiyor ki alttan gürültüyü mü almış, arkadaki arabanın korna sesini mi almış yoksa sizin sesinizi de mi götürmüş? Buradan barı sağa sola ayarlayarak daha hassas dip ses temizliği yapabilirsiniz. Bunun dışında son kullandığım audio efekti de Filter and Equalizer bölümünden Graphic Equalizer 10 Bands bölümü. Bu da yine hepimizin bildiği işte Winamp gibi, Media Player gibi ses düzenleme uygulamalarındaki aslında equalizer. Sesinizin tonunu, sesinizin tizini, basını, her şeyini buradan rahat bir şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Size yine tavsiyem zaten hali hazırda bir Heart Limiter kullandığımız için özellikle tiz bölümleri ve bas bölümleri çok fazla tepe noktalara getirmemeniz. Çünkü sesiniz patlayacaktır. Bunu sesinizi birkaç defa dinleyerek hafif hafif oynamalarla daha tok, daha yalın bir ses haline getirebilirsiniz. Bu 3 efekti kullanmanızda yine benden size tavsiye. Videoları düzenlerken
düzenlemedeki son aşamama. O da sesle altyapıda çalan müziğin birbiriyle senkronu. Yani ben konuşurken altyapıdaki müzik sesinin kısılması, ben konuşmayı bıraktıysam da oradaki müziğin kendiliğinden yükselmesi. Bu Premiere Pro'da mükemmel derecede kolay. Hemen gelin size onu göstereyim. Öncelikle yapmamız gereken şey yukarıdan hemen Essential Sound bölümüne gitmek. Bu arada ben video boyunca hani Essential Sound'u, Graphics'i, Lumetri Color'ı falan açtım. Eğer bunlar sizde yoksa canlar, Windows bölümünden buradaki istediğiniz bölümü tıklayarak onları bu sağ taraftaki bölüme kısa yol olarak getirebilirsiniz. Ben hemen buradan yine Essential Sound'a gidiyorum. Bakın burada temelde şöyle 4 tane bölümünüz var. Ambiyans, Sound Effect, Müzik ve Diyalog. Benim zaten bu videomda bir sesim var. Yani diyalog bölümü. Bir de müzik var. Müzik bölümü. Şimdi bunları konuştuğum yerleri diyalog, altyapı bölümlerinde müzik olarak burada belirlemem gerekiyor. Videonun ta en başında bahsetmiş olduğum klavyeden A harfine bastığımızda seçtiğimiz Track Selection Forward Tool burada da yine gündemimize geliyor. Burada yapmam gereken ilk şey konuştuğum bölümleri sadece seçebilmek. Onun için de şunu yapıyorum. Videoyu en başına götürüyorum. Track Selection Forward Tool seçiliyken bir parmağımı Shift tuşuna basıyorum ki sadece buradaki şu açık mavi renkli diyalogları seçebileyim. En baştaki diyalog bölümüne tıklıyorum ve bakın sadece buradaki konuşma alanımı seçtim. Buraya geliyorum ve sen diyorum artık bir diyalogsun. Buna göre kendini hazırla. Burada yapmanız gereken bir diğer ayarda Loudness bölümüne geliyorsunuz ve buradan Auto Match diyorsunuz. Sesinizdeki tonu otomatik olarak bir yerde eşliyor Premiere. Bunu yaptıktan sonra geriye kalan şey ise alttaki müziği belirlemek. Yine parmağımı Shift tuşuna basıyorum ve bu sefer de şarkıları seçiyorum. Bunları da müzik olarak belirliyorum ve şuradaki Ducking yazan bölümünün yanındaki tike tıklıyorum. Diyorum ki burada sen müziksin. Burada ben konuşuyorsam eğer sen kendini -32 desibel sınırlarına kadar azalt. Genelde şunlara çok fazla ellemiyorum. Bunlar sesin alçaktan yükseğe ve yüksekten alçağa ne kadar hızlı mı yoksa yavaş yavaş mı ineceğini ayarlıyor. Default ayarlar bence yeterli. Şu 32 desibeli ayarladıktan sonra Generate Keyframes tuşuna basıyorum ve Ducking işleminin tamamlanmasını bekliyorum. Bakın işlemimiz yaklaşık 20-30 saniyede tamamlandı. Ne oldu? Şuradan göreceğiniz üzere benim konuştuğum yerlerde bakın ses 32 desibel seviyelerinde. Konuşmamın bittiği, arada beklediğim bölümlerde otomatik olarak ses yükseliyor. Yani şarkı çalıyor. Benim konuştuğum yerlerde yine şarkı azalıyor. Şöyle hızlıca hemen bir dinleyecek olursak bakın altta müzik çalıyor. Ben tabii orada durmuşum ama ses bölümüne geldiğimde azalıyor. Bu kadar basit. Bunun ne özelliği var diyeceksiniz. Bunun şöyle de bir güzelliği var. Videonun bitirdiniz, izlediniz ve herhangi bir aşamada bir kusur olduğunu gördünüz. Yapmanız gereken tek şey o bölümü silmek ve tekrardan ducking işlemi yapmak. Keyframe'ler saniyeler içinde kendi kendine tekrardan ayarlanacak ve siz hiçbir şeyle uğraşmadan bu videonun bitmiş haline kısa yoldan ulaşacaksınız. Bu da yine aklınızın bir kenarında bulunsun. Şimdi geliyoruz videonun son aşamasına, export bölümüne. Export bölümüne geldiğinizde zaten artık işin çoğunu bitirmiş oluyorsunuz. Buradan videonuza bir isim veriyorsunuz. Buradan videonun dışa aktarılma kalitesini seçiyorsunuz. Ben genelde videolarımı zaten 4K çekip 4K aktarıyorum. Hani altta böyle bir sürü ayar var, videolarda görmüşsünüzdür. Yani ben onları ayarlayarak da videolar yaptım. Ayarlamadan da yaptım. Gerçekten kendimce arasında çok bir fark görmedim. Diğer ayarları çok fazla aktif veya deaktif etmeden render alma yolunu seçiyorum. İsterseniz siz buradan Facebook, YouTube hesaplarınızı açıp render işlemi bittikten sonra otomatik olarak videonun sizin kanalınıza yüklenmesini de yine Adobe Premiere Pro ile sağlayabilirsiniz. Bu da yine kullanılabilecek bir özellik. Export işlemi yaptığınızda da videonuz sıkıntısız bir şekilde dışarıya aktarılacaktır. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım yani çok fazla uzatmamışımdır ama bunlar benim video yaparken geçtiğim aşamalar. Ha şu da olsun, ha bunu da belirteyim, hani bunu da ekleyeyim derken birazcık videoyu uzatmış olabilirim ama umarım izleyen kardeşlerimin işini görmüştür. Yine sorununuz, herhangi bir yorumunuz varsa aşağıya yazarsanız veya sosyal medya üzerinden bana ulaşırsanız herkes biliyor, severek sorunuzu ve da sorununuzu kısa sürede cevaplayıp çözmeye çalışırız. Şimdilik bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın canlar. Görüşürüz.